Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, karakterimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Kafamızı başlayacağız. Yine turuncuyla alalım turuncumuzu. Hemen şöyle ipimi bir sabitledim. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir atladım. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne yapalım. 4 5 ve 6. Hemen şu araya ip takalım. Sıra başımızı belirlemek için mutlaka bunlara dikkat edelim. Evet, şimdi 6 tane 2 4 1 2 3 4 5 6 şurası. Evet, 6 tane ilmeğimize çift batıyoruz. Peş peşe arttıralım. 6 tane. 1 ikinci arttırma, üçüncü, dördüncü, beşinci ve 6 tane çift battım. Sayım 12 oldu. İpimi bu tarafa aldım. 3. sıraya başlayacağız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Tekle başlayıp çiftle bitiyoruz. 6 arttırma yaptık. Sayımız 18 oldu. 4. sıradayız. İpimi bu tarafa aldım. Yeni sıraya başlıyorum. 2 tane tek, bir çift. Çift battık, yani arttırdık. 2 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz oldu. 5. sıradayız. 3 tane tek, bir çift. Yani arttırdım. Tekrar 3 tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. 4 tek, 1 2 3 4, bir arttır. Çift battım. 4 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 7. sıradayız. 5 tek, 3 4 5, bir arttır. Aynı boşluğa 2 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. 5 tek, bir arttır. Evet, sıra sonunda 42 sık iğneye ulaştık. Arada böyle örgümüzü esnetelim. İlmekler yerine otursun, açılsın. Şöyle açalım. Huni gibi olmasın. Şimdi 8. sıradayız. 6 tek, bir arttır yapıyoruz. Yine 6 tekrar yapalım.
5 6 tek, bir arttır. Sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 9. sıradayız. 7 tane tek batalım. Bir arttır, 7 tek, bir arttır yapalım. 6 tekrar. Sıra sonunda 54 sık iğne olacak. Evet, kafamızın arttırma kısmı bitti arkadaşlar. En son 7 tek, bir arttır, 7 tek, bir arttır yaptık. 54 sık iğnemiz var. Şimdi 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz örelim. 8 sıra. Evet, toplam 8 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 18. sıradayız ve yanak kısmında, burun kısmında arttırma yapacağız. Şimdi 13 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 12 ve 13 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 5 tane arttırma yapacağım. Yanak kısmında aralarda bir sık iğne tek batacağız. Şimdi bir arttırdım. Bir tek. Bir arttır. Şimdi yanındakine bir tek. 2 oldu. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Toplam 5 tane arttırdık. 1 2 3 4 ve 5. 6 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burun kısmında 5 tane peş peşe arttıralım. Bu birinci arttırmam. İkinci çift battım. Üçüncü arttırma. Dördüncü ve beşinci arttırma. Evet, peş peşe 5 tane arttırdım. Tekrar 6 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi aynısını yanan diğer aynısı bu tarafa yapıyoruz. Bir arttırdım. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. 1 2 3 sayalım, yine kontrol edelim. 1 2 3 4 olmuş. Bir tek, bir arttır. Evet, geriye 6 tane tek kaldı. Onu da 6 tane tek batıyoruz. Toplamda 5 burada, 5 burada, 10 yaptı. 5 de burada, 15 tane arttırma yaptık. 64. Evet, 69 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sıra düz örüp gelelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 21. sıradayız ve biraz önce arttırdığımız gibi azaltacağız. Aynı şekilde 6 tane tek batalım. 2 3
4, 5, 6, pardon burada 13 taneydi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 13 tek battım. Şimdi bir azaltıyorum. Önden 2 katı alıyorum. 2 katın öndeki 2 sık iğnenin öndeki katlardan aldım. İkisini bir ördüm, azalttım. Bir tane tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. 4, 5 oldu. 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burun kısmında 5 tane peş peşe azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, burada bir çıkıntı yaptık burun kısmında. 6 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Yine yanak kısmındayız. Bir azalttım. Bir tane tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Dördüncü oldu. Bir tek. Bir azalt. Ve beşinci. Geri kalan 6 tane tek batıyoruz. Evet. Arttırdığımız gibi azalttık. Aynı sayıya ulaştık. 54 tane sık iğneye ulaştık. Azalmış oldu. Böyle yüz şekillendirme yaptık. Evet, şimdi bundan sonra artık kafamızı normal kesme yapacağız. Arttırdığımız gibi. Yani en son 7 tek bir arttır yapmıştık. Şimdi 7 tek bir azalt yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir azalt. Bu şekilde devam edelim. 7 tek bir azalt, 6 tekrar. Evet. Şimdi burada ben yarım bırakacağım. İşimi göz yapacağız. Şu şekilde gözün birini yaptım. İkinciyi beraber yapacağız. Aynısını. Çünkü buraya bunu yapıştıracağız. Daha sonra doldurunca biraz zor olabilir. Şöyle hayalet iple de dikersek daha sağlam olur. Yapışma yıkama sırasında zamanla çıkabilir. Yapıştıktan sonra şöyle bir de hayalet iple dikersek daha sağlam olur. Bakın şöyle çok güzel oldu. Evet, şimdi ben bunu kenara alayım. Keçemizin kesimine başlayalım.
sayılarını, santimlerini verelim. Şöyle. Bize bunun için 3 renk keçe gerekli. Evet, şimdi önce birinci gözü çalışırken göz kararı santimlerini ayarladım. Daha sonra bunları şöyle bir kalıbını çıkardım. Bunu yaptıktan sonra ikinciyi daha rahat çalışmak için şöyle üzerine koydum keçelerimi ve çizdim. Şimdi bunları keseceğim. Kesmeden önce şöyle size santimlerini de vereceğim. Evet, şimdi keçelerimiz 2 beyaz, 1 siyah, 1 maviden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi santim olarak büyük beyaz şu şekilde 4 santime 3 santim kesin keçemizi. Boyu, eni 4 santime 3 santim. Bu siyah için 4 santime 2,5 santim. Şöyle 4 santime 2,5 santim kesiyoruz. Mavi için şöyle 2 santime 1,5 santim keseceksiniz. Beyaz, yine gözün içindeki beyaz içinde 2 santim, 2 santime 1,5 santim keçe keseceksiniz. Bunları duraklatın, kameranızı not alın, aklınıza kalsın diye. Bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra uçlarını yuvarlatıyoruz. Alt kısmı daha az yuvarlatıyoruz. Diğer tarafı biraz daha içeriye girerek. Şu şekilde hazırladım ben. Bakın çok az. Kalıbını gördüğünüz gibi. Çok azıcık şöyle dönüyorum. Alt kısmından üst kısmından biraz daha fazla giriyorum. Şöyle bakın, az girdim, döndürüyorum makasımı, bu kadar açık. Bunu da böyle çok az bir girdim, döndürdüm, bu kadar. Şimdi diğer şu uç kısımlarında bakın biraz daha fazla giriyorum. Şöyle döndürüyorum. Evet. Böyle hazırlıyoruz. Şimdi bir tane işte anlattığım gibi yapın. İkinciyi de benim gibi böyle üzerine koyarak yapın. Şimdi ben yapıştırdığım için kağıda yaptım. Normalde bunu alıp ikisini bir arada kesersiniz üste koyarak. Siyahı da yine aynı şekilde. Dip kısmı daha az, üst kısmını daha fazla kesiyoruz. Keserken. Daha hemencik uç kısmını daha az döndürüyorum şöyle. Üstten daha fazla, biraz daha derin döndürüyorum. Bunu da hazır. İşte diğerlerini de aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet, mavi kısmını da keserken şu şekli vereceğiz şöyle. Ortadan ikiye katlayalım. Ve bu kısımdan şöyle 1 milim kadar girip yukarıya doğru uçtan çıkıyorum. Burayı da yine çevirdim.
Burada yuvarlatıyorum. Şöyle. Bunun gibi. Yani biraz daha düzelteceğim. İkisi aynı olsun diye. Kalıbım, bakın şöyle kalıp üzerine koyduğumda biraz daha istiyor. Evet. Bu da hazır. Şimdi yapıştırmaya geçelim. Yapıştırmak için kumaş yapıştırıcısı, tekstil yapıştırıcısı kullanacağım. Soğuk silikon da kullanabilirsiniz. Sıcak silikon bu tür şeylerde kaba oluyor. O yüzden onu tercih etmiyorum. Başka şeylerde kullanıyoruz ama gözde kullanmıyorum. Dediğim gibi kaba duruyor. Evet. Ben şöyle yine bir kontrol edeyim. Diğer gözler aynılar mı diye. Şurada biraz fazlalık var. Onları da düzeltip geliyorum. Evet, önce siyahı yapıştıralım. Ve bayağı az yapmayalım yapıştırıcımızı. Bayağı çok yapalım. O dolmuş herhalde. Daha dün kullandım. Bir şey yoktu. Evet. İyice yapıştıralım arkadaşlar şöyle. Güzelce yapışsın. Evet, şöyle çevirip beyazın üstüne koyduk. Beyazımız biraz dibe kadar yapacaksınız. Bakın burada oturtup buradan beyazlık görünecek. Şöyle güzel bastıralım. Evet, şimdi beyazımızı da tam üst kısma şöyle ortaya şöyle yapıştıralım. Evet, şimdi maviyi de yine aşağıya şöyle siyahın dibine doğru yapıştırıp bastıralım biraz. Diğerinde bunun aynısını tersine doğru yapacaksınız. Bu tarafa doğru. Evet, gözlerim kurudu arkadaşlar. Şimdi bunları yapıştıracağız. Yerini önce belirleyelim. Şimdi burnumuzda şurada arttırdığımız yer, burnumuzun arttırdığımız, şöyle top iğneyle belirleyelim burayı. 5 sık iğneydi. Tam bu burun arttırdığımız yere, bu hizaya yapacağız gözümüzü. Arttırdığımızın, bakın burası arttırdığımızın bir üstüne yapacağız. Şöyle. Güzelce bir önce yapıştırıcımı süreyim. Bolca sürüyorum. Evet, güzel bolca sürdüm. Şimdi evet, şuraya dikkat edelim. Göz hakkı dışarıda kalacak. Şimdi arttırdım. İlk 5 sık iğne yapmıştık. Buradan bir tane kayıyorum. Bir sık iğne kaydım. Şöyle yerleştirdim. Yani göz arasında 7 tane sık iğne olacak. Şimdi birinci yerleştirince gerisi artık kolay.
Bundan sonra şöyle sayarız. 2, 4, 6, 7. 7 taneden sonra diğer tarafa gözümüzü yapıştıracağız. Şöyle biraz bastırıyorum. Güzel yapışsın diye. Diğerini de hemen yapalım. Sonra kafamızı azaltalım. Bitirelim kafamızı. Hiç boşluk kalmayacak şekilde güzelce yapıştırdım. Evet. 2, 4, 6, 7 şurası oluyor. İki, 4, 6, 7. Yine şöyle bir kontrol edelim. Evet, gözlerimi güzelce yapıştırdım. Şimdi azaltmaya geçiyoruz. 7 tek 1 azalt demiştim en son. 22. sıra 7 tek 1 azalt. Buraya yaptım. Şimdi 23. sıradayım. 6 tek 1 azalt yapalım. 3, 4, 5, 6, 1 azalt. Evet, sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 42 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, 24. sıradayız. 5 tek 1 azalt yapalım. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. 5 tek 1 azalt. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz kalacak. Evet arkadaşlar, kafamı en son 25. sıramda 4 tek 1 azalt, 4 tek 1 azalt, 6 tekrar yaptım. 30 tane sık iğnemiz kaldı ve kafamızı bitirdik. Güzel doldurdum kafamı. Şimdi siyah koton iple burun deli yapacağız. Şurada bir ağız, gülen bir ağız. Şurada da küçük bir kaş gibi detaylar var. Bunları yapacağız. Şöyle yandan giriyorum. Hemen gözümün hemen bir üst sırasından şuradan çıktım. Şurada bıraktım, buraya bağlarız diye. Hemen çapraz bir sık iğne atladım. Çapraz olarak. Aynısını karşıya yapıyorum. Şu şekilde bıraktım. Bunu da yine çapraz. Şöyle. Buradan aşağıya iniyorum. Şöyle burun deliklerini ayarladım. Tam arttırdığımız yere şöyle tam ortaya 1 2 3 sık iğne var. Tam ortaya üç tane ayarladım. Bunu da bu şekil. Şöyle biraz gerdirmiyorum, rahat olsunlar. Bunu da şöyle küçük yapıyorum. Ve yanındaki sık iğne küçük. Şimdi buradan ağız yapacağız. Bir alt sıraya iniyorum. Gözümün hizası. Bakın şurada bir sık iğne indim. Çok çekmiyorum. Hafif çektim. Kadife olduğu için çünkü araya girmiş oluyor. Evet, bu şekilde
yaptık. Şöyle de bir gülen ağız yapıp bitireceğiz. Bakın şöyle. Hemen bunun aynı hizasından bir demiştim ama 2 oluyor. Şurası fazla olmuş. 1 2 2 sık iğne kaydım. Şöyle şimdi oradan buraya şöyle ayarlıyorum. Şurası iyi. Evet, bu şekilde bir gülen ağız. Başka bir detay yapmayacağım. Bu kadar yeterli. Bu ipi de şöyle tutturalım. İpin içine batıp burada içinden geçiyorum. İpimi sabitliyorum buraya. Hep ipin içine batıyorum. Evet, tekrar çıktığımız yerden başladığımız yerden tekrar çıkıyoruz. Evet, ağzımızda bitirdik. Kafamı tamamlamış oldum. Şuraya buna düğüm atalım. Daha sonra kuyruğu yapmaya başlayalım. İpimizi kesiyoruz. İçeriye itiyoruz. Evet, bu şekilde bitirdik. Gövdemiz de tamamdı. Şimdi kuyruğumuzu örmeye başlayalım. Evet, kuyruğumuz için ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 6 sık iğne. 3 4 5 6. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Evet, ikinci sıramızda hepsine tek battım. 6 sık iğne. Üçüncü sıradayız. Şöyle ipi de araya takalım. Şimdi bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sayımız 9'a çıktı. 3 tane arttırdık. Şimdi bir sıra düz örelim. Eksiltme artırma yapmıyoruz. 3 4 5 6 7
8 ve 9. Evet. Şimdi 5. sıradayız. 2 tek, 1 2, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, sayımız 12'ye çıktı. 3 arttırma yaptık. Yine bir sıra düz örelim. Altıncı sıramızı düz örüyoruz. Evet, 7. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, sayımız 15'e çıktı. Yine bir sıra düz örelim. Evet, 9. sıradayız. 4 tek, bir arttır yapalım. 3 4, bir arttır, 4 tek, 3 4, bir arttır, 4 tek, 4, bir arttır. Evet, yine bir sıra düz örelim. Sayımız 18'e çıktı. Evet, 11. sıradayız. 5 tek ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5 tek, bir arttır, 2 3 4 5, bir arttır, 5 tek, 2 3 4 5, bir arttır. Evet, 21 sık iğneye ulaştık. Şimdi 12. sıradayız. 6 tek, bir arttır yapalım. 3 4 5 6, bir arttır. Tekrar 6 tek, bir arttır yapalım. Yine 3 arttırma. Evet, 13. sıradayız. Şimdi arttırmalarımızın yerini değiştireceğiz. Hep alt alta yapıyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tek battım. Bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 arttırışımı sadece şu ön tarafa yaptım. Serpiştirmedim. Şimdi geri kalan 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tek battık ve 27 sık iğneye ulaştık. Evet, 14. sıradayız. Yine arttırmamızı ortadan yapacağız. Serpiştirmeyeceğiz. 10 tane sık iğneye tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir arttır. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. Evet, 3 arttırmamı yine yaptım. Geri kalan 10 taneye tek batıyorum. Ve 30 tane sık iğnemiz oldu. Evet, 15. sıradayız ve artırmalarımızı yine eşit dağıtacağız. 9 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek. Bir arttır. Tekrar 9 tek bir arttır. 9 tek bir arttır yapacağız. Toplam 3 tane yine arttırmış olacağız. Ve 33 sık iğneye ulaşmış olacağız. Evet, 16. sıradayız. Son arttırma. 10 tane tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 10 tane tek battım. Bir arttır. Yine 10 tek. Bir arttır. 10 tek bir arttır yapacağız. Yine toplam 3 arttırma yapacağız. 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 16. sıramızı bitirdik. Ve şöyle ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Biraz elyaf doldurdum. Sonra dikerken tekrar ayarlayacağız. Şöyle elimize de şekil verelim, düzeltelim. Bu kadar bir kuyruk yeterli. Şöyle yaptığımızda şöyle. Bence yeterli. Çok uzun gerek yok gibi. Evet, şimdi ön kısmını yapalım. Öndeki benek kısmını sarı rengimizi alalım. Evet, beneğimiz için 10 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne. Her zincire bir tane sık iğne yapalım. Yani 9 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4. Şu ipi de arada bunu da yürütelim. Bunu da örüyoruz. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir zincir çekip dönüyorum. İkinci sıramda ilk ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Çift battık ilk ilmeğimize. Daha sonra sıra sonuna kadar tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 tane tek battım. Son ilmeğimize çift batıyoruz. Bir zincir döndüm. Hepsine bir tane batalım. Tek batıyoruz. Eksiltme arttırma yapmadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sık iğne tek battım. Bir zincir çektim, döndüm. Yine ilk ilmeğe çift batıyorum. Bu bir, aynı ilmeğe iki tane battım. Sıra sonundaki ilmeğe kadar tek batıyoruz. Son ilmeğimize de yine çift batacağız. Evet. 9 tane tek battım. Son ilmeğime çift. Bir zincir çektim, döndüm. Yine her ilmeğe bir tane batıyoruz. Bir sık iğne. Evet, 6. sıradayız. Yine ilk ilmeğimize çift batıyoruz. Daha sonrakilere tek batalım. Sıra sonuna kadar 11 tane sık iğneye tek batalım. Son ilmeğe çift. Evet, son ilmeğe geldim. Çift battım ve artmış oldu. Böyle bir yuvarlaklık verdik. Şöyle bakalım. Evet, bu yeterli. Şimdi biraz düz öreceğiz. Ben bir örüp size de tekrar bilgilendireceğim. Biraz şöyle öreyim. Biraz tekrar bir eksiltme yapacağız çünkü. Evet, toplam 5 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 12. sıradayız. Ve bir azaltla başlıyoruz. Bak, ilk ilmeğe batıp çıktım. Tekrar yanındakine batıp çıktım. Üçünü bir kapattım. Eksiltmiş oldum. İşte 11 tane tek batıyorum. Evet, 11 tek battım. Sıra sonunda 2 tane kaldı. Bunlar da yine batıp çıktım. Yanındakine battım, çıktım. 3 ilmeği, yani şu ikisini, üçün içinden geçtim. Burada bir eksilttim. Bir zincir dönüyorum. Tekrar bir azaltıyorum. Battık, çıktık. Yanındakine batıp çıktım. Üçünü bir kapattım. Tekrar 9 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 2 tane kaldı. Bunlara yine batıp çıktık. Yanındakine battım, çıktım. Üçünü bir kapattım. Yine eksiltmiş olduk. 11 ilmek kaldı. Döndüm. Tekrar azaltıyorum. Batıp çıktım. Yanındakine batıp çıkıp kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek battım. Sıra sonunda yine 2 tane kaldı. Batıp çıktım. İkisini bir kapattım. Şunu bir kontrol edelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, ara parçamı 22 sıra düz ördüm.
Şimdi biraz azaltacağız. Yine ilk 2 ilmeği batıp çıkacağım. Bir tane eksilmiş oldu. 1 2 3 4 5 6 tane tek battım. Pardon, 5 tek battım. Çünkü sonda 2 tane kalacak. 2 taneyi eksilttim. Bir burada, bir burada eksilmiş oldu. Bir zincir çekip dönüyorum. Hepsine tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek battım. Bir zincir çekip döndüm. Yine bir tane azaltıyorum. Daha sonra 1 2 3 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Bir zincir döndüm. Şimdi 2 sıra düz öreceğim. Hatta daha da fazla düz örebiliriz. Bir kontrol edeceğim. Evet, 5 tane kaldı. 5 ilmeğimiz kalmış. Şimdi ben bir ölçü yapayım. Siz de böyle ölçün. Çünkü değişebilir, el farkından kontrol gitmek gerekiyor. Şöyle yerleştireyim. Biraz esnetiyorum da şöyle uzatıp alttan şöyle üzerine kuyruğumuzu koyacağız. Evet. Çok az kalmış. Geri kalanı artık düz örelim. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi tekrar düz örüyorum. Bir zincir çekip döndüm. Tekrar düz. Bir sıra daha düz öreyim. Daha sonra bir eksiltme daha yapacağım. Evet. 1 2 3 4 sıra düz ördüm. Beş de olabilir. Dediğim gibi biraz kontrollü gitmek gerekiyor. Bir eksilttim. Bir tane tek. Bir eksilttim. Şimdi tekrar bir bakalım. Şöyle. Kendiniz oyacağınıza şöyle bir ölçün. Esnetiyorum da. Bu şekil. Kuyruğu düzene koyalım. Evet, tam gelmiş arkadaşlar. Bakın burası. Üzerine şöyle yaptığımızda bunu böyle üzerini kapatacağız. Bu şu an tam geldi. Artık ipimi koparabilirim. Bir zincir çekip dönüyorum. Şu üçünü de bir 3 ilmeği bir alacağım. 1 2 3 hepsini bir kapattım. Burayı bir zincir çekip sıfırladım. Bu şekilde. Artık koparabiliriz. Görüntü böyle olacak arkadaşlar. Ve şimdi bütün parçalarımızı ördük. Artık dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, bu arada kuyruğundaki ateşi yapmayı unuttuk.
onu da yapalım arkadaşlar. Bunun için ben akrilik bir ip tercih ettim. Kırmızı ve sarı gerekli. İsterseniz örebilirsiniz de, kadife varsa elinizde şöyle bir uzun bir parça örebilirsiniz. Ben şimdi bunu önce şöyle bir 4 parmağıma gelecek şekilde saralım. Bu kotonla olmaz arkadaşlar. Akrilik daha iyi olur. Çünkü öbürü taranmıyor. Çünkü biz bunu tarayacağız. Şöyle bir ucundan kestim. Daha sonra yine bir tarafından keseceğiz. Aynı bebeklerde saç yaptığımız gibi takacağız. Sarıyı da aynı dolayıp şimdi şu birinci sıraya kırmızı takacağım. Çift çift takalım ki yoğun olsun. Şöyle. Bu çift katlıydı zaten. Şuraya takacağım. Birinci sıramı. Böyle takalım bunları. Şöyle ortadan katlıyoruz. Şöyle birinci sıraya takıyoruz. Böyle yapmaya devam edelim. Evet, kırmızıyı taktım. Şimdi sarıyı yapacağım. Sarıyı da yine aynı şekilde kestim ve aynı birinci sıraya yoğun bir şekilde takacağım. Şöyle 2-3 kat, 4 kat şeklinde 3 tane aldım. Birinci sıraya yine kırmızının aynı yere takıyorum. Üç tane aldım. Evet, bu şekilde buraya bunu da takalım. Biraz yoğun yapacağız. Evet, bir sıra yaptım. Birinci sıraya. Şimdi yatay yapmıştık şu şekilde. Şimdi dikey yapacağız. Şöyle bu tarafa doğru takalım. Üç tane alıyorum. 3 kat. Evet, şöyle dikey. Bu sırayı da tamamlayıp gelelim. Evet, şeylerimi taktım. Bu şekilde bir düz bir yan dik olarak taktım. Şimdi sarı kırmızıdan kısa olacak boy olarak. Onu da şöyle kesiyorum. Daha sonra tarayacağım. 1 santim kadar kısa. Taradıktan sonra yine kırmızıyı da ayarlayacağız. Keseceğiz, yani düzelteceğiz. Şöyle bir kesip geliyorum. Evet, bu şekilde kırmızılar görünecek. Ve kedi tarağımızla, kedi tarağı bu arkadaşlar, şöyle tarayacağız. Güzelce tarayalım. Önce kırmızıyı tarayayım şöyle.
Böyle tel tel olmuş oluyor taradığınızda. Şimdi ben bunu tamamen tarayıp geliyorum arkadaşlar. Bakın böyle açılacak. Evet, ateşimizin tarama işlemini bitirdim arkadaşlar. Şöyle de şekil verelim. Şu kırmızıyı da şöyle. Bu şekilde yaptık. Şimdi artık dikebiliriz. Hemen gövdemizi alalım. Şöyle, burası ön kısmı. Şurayı düzleştirelim elimizle. Oturan pozisyon olsun. Bacakları dikeceğiz çünkü. Önce arkayı, kuyruğu dikiyorum. Döndürdüm. Arkasını şöyle kuyruğu yerleştiriyorum. Kuyruğumuzu şu arttırdığımız arttırmayı bir yere yaptığımız yer var ya, şurası. Belli zaten, bombili. Şöyle elimle de çekiştirdim, düzelttim. Bunu tam ortaya bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar elyaf dolduracağız diktikten sonra. Şimdi kendi rengiyle böyle bir iple dikeceğim. Bu sentetik, elimde bu geldi. Bunu değerlendireceğim. Bununla dikiyorum. Evet, şimdi kuyruğumuzu gövdemizden, şurası başlangıç yerimiz. 2, 4, 6. 7. sıranın üzerine koydum. 6. sıra gözükecek. 6 sıra 7. Şu uzun iğneyi şöyle tutturdum. Bunu uzun iğneyle tutturdum kuyruğumu. Şöyle ortadan başlıyorum dikmeye. Şunu içinden geçireceğim. Kadife ip olduğu için deliklerinden geçiyor bu düğümler. Çift kat da yapabilirdik ama ben canım istemedi çift kat. Şöyle tek kat yapıyorum. Evet, onu oraya yerleştirdim. Şimdi normal her zamanki gibi dikiyoruz. Bir gövdeye batıyorum. Bir kuyruktan şöyle düzeltelim yuvarlaklığını. Bir gövde, bir kuyruk, bu şekilde dikmeye devam edelim. Kuyruğumuzun yuvarlaklığına göre gövdeye dikiyoruz. Bakın böyle devam ediyoruz. Çok kolay dikiliyor. Kadifeler çok daha kolay oluyor. Hiç görünmüyor ipler. Evet. Şimdi burayı dikmeye devam edelim. Şöyle biraz az kaldığında tekrar elyaf dolduracağız. Son boşluklarımızı yapalım. Evet. Dikmeyi az kalar boşluğumuzdan son dolduruşumuzu yapalım. Bakın şuralar boş. Oraya doğru itelim. Taş gibi yapmayacağız ama boşta olmasın. Oynadıkça çünkü zaten yumuşayacak oyuncağımız. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle şekilde verelim, bakın.
Şimdi buraya dikip gelelim. Evet, kuyruğumuzu da diktik arkadaşlar. Şöyle şekil verelim. Şimdi öndeki beneğini çalışacağız. Şöyle yerleştirelim. Şöyle az bir şey gözükecek boyun kısmı. Tam ortaladım. Şöyle bir tutturalım. Şimdi önce buraya dikelim. Şöyle daha sonra devam edeceğiz. Kuyruğa doğru, kuyruğun altından doğru buraya bitişe kadar. Şöyle çekin, kısa gelirse buraya kadar kapansın. Bunu da yine sarı ipimi taktım. Önce şuradan başlıyorum. Önce bir ortayı bir dikeyim. Tam ortalayıp burada yine aynı dikelim. Şöyle bir deneyeyim bakalım. Neyse. Öyle zor oluyor. Yine aynı bir gövdeye batacağım. Bir beneğe batacağım. Bir gövde, bir benek. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, dikişimi şimdi burada başlamıştım. Buradan devam ettim. Buradayım. Daha sonra bu uzun parçayı da bu şekilde toplu iğneyle buraya tutturdum, ayarladım. Şimdi tekrar devam edeceğim. Aynı şekilde dikmeye döneceğiz. Buradan da dikeceğiz ve burada yine başladığımız yerde bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beneğimizi de diktik. Bu şekilde devam ettik. Her tarafı dikildi. Başladığımız yerde bitti. Şimdi bacaklarımızı dikiyoruz. Şöyle güzel yerleştirelim. Bacaklarımızda ayaklarını güzel dolduralım. Son dolduruşlarımızı yapalım. Daha sonra bakın şuraya bacak yerimiz belli, şu boşluk şu şekilde. Biraz dışarı bakacak. Şöyle değil, biraz dışarıya doğru. Bunda aynı. Bunları da dikip gelelim. Şöyle 0'a 0 olacak. Boşluk olmayacak burada. Benek kapanmış olacak arkadaşlar. Dikimi yine aynı. Bir bacaktan, bir gövdeden dikeceğiz. Şöyle bir yerimi belirledim. Şu uzun iğnemi de şöyle bir tutturmak için taktım. Şimdi buraya güzelce dikelim. Bu şekilde. Evet, bacaklarımızı şu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde dikiyoruz. İkinciyi dikerken de şunu yine hatırlatayım istedim. Şurada yine bir boşluk bırakacağız ve şuradaki bakın şunlar boş, buraları elyafla dolduralım. Çok sıkış olmasına gerek yok. Boş da olmasın. Böyle taş gibi de olmasın arkadaşlar. Şu boşluğu doldurmamız yeterli. Evet, bunları da yaptım. Şimdi geri kalanını da şöyle
tekrar dikmeye devam edeceğiz. Şöyle yine bir hatırlatayım. Dikmemizi. Şöyle bir gövdeye batıyoruz. Bir bacağı. Bir gövdeden bir bacaktan. Bir gövde, bir bacak. Böyle hiç atlamadan sık bir şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, gövdemizi tamamladık. Ayaklarımızda, bacaklarımızı da bu şekilde diktik. Şimdi en son final kafamızı dikeceğiz. Son hatırlatma olarak da kafamızda şu burun kısmında arttırdığımız yerde, yanak yerlerinde elyafı buraya doğru fazla yapıp şöyle sıkılayalım. Buralar sıkıştıralım. Pusturalım yani elyafı böyle. Yanağına da öyle elyafımızı falan şöyle yapıp şöyle şekil verelim yanak kısmına doğru. Daha sonra dikmeye geçeceğiz. Evet, kafamız da hazır. Şimdi artık dikebiliriz. Tam ortaya yerleştiriyorum. Şu şekilde yerleştirelim ve çift kat ip kullandım bunun için. Şöyle ortaya başlayacağım ki kafayı tam tutturayım ortadan. İpin arasından geçiyorum. Şöyle kafamı da tam ortaya şöyle yerleştiriyorum. Tam ortası şuradan başlıyorum. Bakın şöyle. Gövdeden aldım. Kafadan evet, bu şekilde dikelim. Hiç atlamadan. Dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, kafamızı da bitirdik. En son tırnaklarını yapalım. Ayak tırnaklarını. Bunları unutmuşum. Şuradan giriyorum. Hemen bacağımın dibinden şöyle şuraya birinciyi yapıyorum. Beyaz kadife ile, koton varsa onunla da olur. Daha kalın yaparsınız. Bunu ben 5-6 defa bu şekilde gideceğim ama çok çekmiyorum. Yavaş şöyle rahat yapıyorum. Bakın şöyle iyice çekmiyorum. Kabarık dursun diye. Şimdi buradan şu ortaya gidiyorum. Bakın şöyle orta. Buradan buraya yine 5-6 defa yapalım.
Evet, buradaki gibi, şuradaki gibi 3 tane yapacağız arkadaşlar. Şöyle 3. Şu an 2 tane yaptık. Tekrar 6 defa dolayınca buraya yapacağım ve bitirmiş olacağım. Evet, ayaklarını bitirdik arkadaşlar ve karakterimizi tamamladık. Bütün parçaları bitti. Bu şekilde çok tatlış oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Evet, tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.